Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlerle beraber örgümüzün sonlandırma tekniğini çalışacağız ve beraberce iğne ile nasıl sonlandırılır onu göstereceğim. Lastik örgümüzü tamamladık. Bu tarz bir lastik örgü çalışmak isterseniz açıklama kısmında linkini bırakacağım. Şimdilik dilerseniz ilk ilmekten başlayalım ve örgümüze sonlandırma işlemine devam edelim. İlk sıradaki birinci ve ikinci ilmeğim düz ilmek arkadaşlar. Üçüncü ilmeğim ise ters ilmek. O yüzden bu başta bulunan ilk iki ilmeği bir tane düz ilmek olarak hesaplıyorum ve örgümü o şekilde başlıyorum. Ama ilerleyen aşamalarda buradakinden biraz daha farklı çalışıp hep tekrar yapacağız. Şimdilik iğnemize geçirdik. İpimizi şuradan uzayan ipimizi geçirmiş oluyoruz ve sol şişte bulunan ilk 3 ilmeği şöyle hemen ayırıyorum. 2 tane düz, 1 tane ters. Ters ilmeğimi şöyle ayırdıktan sonra kenara doğru hemen 2 ilmeğin arasından herhangi bir ilmeğin içine girmeden şöyle şişimin içinden geçiriyorum. Daha sonra ters ilmeğimin içinden geçiriyorum iğneyi. Ve burada aslında bir sıra ters ilmek örmüş oluyorum. İplik arka tarafta. Hemen burada bulunan ilk iki ilmeği düz ilmek olarak şu şekilde kesiyorum. Ve ikisini birlikte çıkartıyorum. Bu ilk iki ilmeğe özgü bir şey. Şimdi ilk şişimde bulunan ters ilmek, ikinci ilmeğim düz ilmek olarak karşımda. Doğal olarak ne yapmam gerekiyor? Ters ilmeği kesmem gerekiyor. Buradaki ilmeği bırakıyorum. Yan taraftaki düz ilmeğe geliyorum. Ve onun içerisinden şu şekilde geçiriyorum ipimi. Dönüyorum. İlk ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Aynı şekilde ipimi hemen konumunu aldırıyorum. Ve buradaki ilmeği çıkartıyorum. İpim arka tarafta. Düz ilmek, ters ilmek karşımda. Hep iki ilmekli ya işimiz bizim. İlk iki ilmeğin arasından daha sonra ikinci ters ilmeğin içinden ve düz ilmeği şu şekilde konumlanıp çıkartıyorum. İp benden tarafta. Birinci sırada ters ilmeğim, ikinci sırada düz ilmeğim. Ters ilmeği bıraktım, döndüm. İkinci sıradaki düz ilmeğin içinden şu şekilde iğnemi geçirdim. Döndüm. Birinci ilmeğin içerisinden aynı şekilde geçirdim. Ve buradaki ters ilmeği çıkarttım. İp karşı tarafta. Düz ilmek, ters ilmek. Ne yapmam gerekiyor? İki ilmeğin arasından geçireceğim. Ters ilmeğin içinden, düz ilmeğin içinden bu şekilde geçireceğim. Ve örgüme devam edeceğim. Çekiyorum, ip benden tarafta. Tekrar ters ilmeklik alandayım. Birinci ilmeği bırakıyorum, ikinci ilmeğin içinden. Dönüyorum birinci ilmeğin içerisinden. Bakın ters ilmeği örerken ne yapıyoruz? Çektiğimiz zaman ip karşı tarafta. Düz ilmeği sonlandırırken de bizden tarafta bakmış oluyor. Düz ilmeği sonlandıracağım için iki ilmeğin arasından, ters ilmeğin içerisinden, düz ilmeğin şu şekilde çaprazından geçiriyorum. Ve hemen çıkarttıktan sonra ip benden tarafta kalıyor. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi düz örgülerim ve ters örgülerim gayet muntazam bir şekilde arkaya doğru dönmüş oluyor. Sizler de bu modeli istediğiniz bir ters bir düz örgülerde rahatlıkla çalışabilirsiniz.